Herkese merhaba. Bu yeni incelememize hoş geldiniz. Bugün hepimizin bildiği o süslü Silikon Vadisi efsanelerini ve abartılı başarı hikayelerini bir kenara bırakıyoruz. Doğrudan işin kalbine, bir girişimin yaşayıp yaşamayacağını nihai olarak belirleyen o soğuk ve adli hisse matematiğine dalıyoruz. Çünkü inanın bana birazdan göreceğimiz veriler gerçekten son derece çarpıcı. Tamam, hadi konuya acımasız bir gerçekle başlayalım. %90. Düşünsenize, bu devasa rakam kesinlikle bir abartı falan değil. İstatistikler çok net konuşuyor. Kurulan tüm girişimlerin %90'ı eninde sonunda başarısız oluyor. Bu sektöre adım atan herkesin yüzleşmesi gereken o ağır gerçeklik. Yani başarı sadece harika bir fikre sahip olmakla ilgili değil, asıl mesele o fikri hayatta tutacak kusursuz bir mimariyi, o sağlam temeli kurabilmekte. İşte işin daha da çılgın kısmı, bu başarısızlıkların tam %23'ü doğrudan doğruya ekibe sahip olmamaktan veya şirketin toksik kurucu ortak dinamikleri tarafından içten içe parçalanmasından kaynaklanıyor. Pazarın size uymaması ya da paranın bitmesi gibi şeyleri hep konuşuruz, tamam, ancak içerideki o insan dinamiği bir kez bozulduğunda şirket adeta yırtılıp çöpe atılan bir sözleşme gibi saniyeler içinde çöküp gidiyor. Bölüm 1. Başarısızlığın anatomisi. Peki bu şirketler içeriden nasıl batıyor? Sektör verilerinden süzülen şu gerçeğe bir bakın, ortadaki yüksek riskli tabloyu harika özetliyor aslında. Kurucu ortak ayrılıkları erken aşama girişimler için önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Şirketinizi kurarken yapacağınız samimi bir el sıkışma, o ilk heyecan her şeyi başlatabilir, evet. Ancak baştan kötü müzakere edilmiş bir ayrılık senaryosu o şirketi anında tek kalemde öldürecektir. Duyguların yerini matematiğin alması gereken yer tam da burası işte. Bu da bizi ikinci bölüme getiriyor. Kurucu ortak çıkmazı. Hadi girişimcilik ekosisteminde çok tartışılmış, gerçekten yaşanmış bir vakayı inceleyelim. Reddit'te dönen meşhur bir olay bu. Henüz yatırım almamış bir girişimin tüm ürününü sıfırdan inşa etmesi istenen bir CTO'ya bunun karşılığında sadece %2 hisse teklif ediliyor. %2. Düşünebiliyor musunuz? Yani fikrin sahibi %98'ini cebine atarken işin tüm teknik yükünü çekecek kişiye masadan dökülen kırıntıları bırakıyor. Peki bu piyasanın gerçekleriyle ne kadar örtüşüyor dersiniz? İşin asıl ilginç yanı buradaki objektif matematiğin ta kendisi. Teknik bir kurucuya yapılması gereken teklife bir bakalım. Eğer ortada ürün falan yoksa, adil başlangıç noktası her zaman %50'dir. Ancak teknik olmayan kurucunun geçmiş bir girişim sermayesi deneyimi varsa oradan bir %10 düşersiniz. Önceden başarılı bir şirket satışı gerçekleştirmişse bir %10 daha düşersiniz. Fakat tüm bu kesintileri yapsanız bile sonradan katılan teknik bir kurucu için mutlak alt sınır %10'dur. Kesin kural. Eğer birine tüm altyapıyı kurması için %2 öneriyorsanız, inanın bana o kişiden şirketin geleceğine inanmasını bekleyemezsiniz. Şimdi yelpazenin diğer ucuna, tam zıttına gidelim. Başka bir örnekte bir sağlık teknolojisi şirketinin karşılaştığı ilginç bir tablo var. Dışarıdan ekibe katılmak isteyen potansiyel bir pazarlama yöneticisi, yani CMO, masaya 40-40-20'lik bir dağılımda yatıyor. Doğrudan %20 hisse istiyor. Fakat erken aşamada kurucu çekirdek ekipten bile olmayan bir yönetici için hisse tablonuzda %20 gibi devasa bir payın bulunması, inanın bana, bu risk sermayedarları için muazzam bir kırmızı bayraktır. Şirketinizin yatırımcı gözündeki ciddiyetini anında yok eder. Bölüm 3. Hak ediş, yani vesting matematiği. Şirketi nasıl koruruz? 4 yıllık standart bir hak ediş takvimini gözünüzün önüne getirin. Orada birinci yıldaki o cliff, yani uçurum eşiği var ya, işte tüm sistemin kalbi orada atıyor. Kağıt üzerinde anlaştığınız o hisse yüzdesi, o bir yıllık çizgiyi geçene kadar aslında tamamen bir seraptır, gerçek değildir. Hissenin gerçekten elle tutulur hale geldiği, sizin olduğu tam an o uçurumun aşıldığı andır. Peki neden mi bu kadar hayati? Çünkü eğer bir kurucu ortak, hevesini kaybedip o bir yıllık işaretten önce çekip giderse, hiçbir şey alamaz. Sıfır. Eğer bu sistem olmasaydı, şirketi terk eden kişi hisseleri de cebine koyup giderdi. Bu da hisse tablonuzda devasa bir ölü hisse bloğu yaratır ve gelecekteki yatırım turlarınızı, şirketin büyüme potansiyelini kelimenin tam anlamıyla mahvederdi. Kısacası vesting sizin nihai güvenlik ağınızdır. Bölüm 4. Seyrelme ve opsiyon havuzları. Charta'nın hazırladığı bu inanılmaz derecede sağlam verilere bakarsak çok net bir tablo ortaya çıkıyor.
Şirketinize o en iyi yetenekleri, piyasanın yıldızlarını çekebilmek için kurucuların mutlaka bir çalışan hisse opsiyon havuzu oluşturması şart. Veriler, bu havuzun tohum ve seri A aşamalarındaki girişimler için genellikle şirketin toplam hisselerinin %20'sinin hemen altında seyrettiğini doğruluyor. Şirket büyüdükçe bu havuz ekibinizi motive eden yegane yakıt haline geliyor. Bu karşılaştırmalı matematik, hisse seyrelmesinin sektördeki adıyla dilution'ın gerçek dünyada nasıl işlediğini harika bir şekilde kanıtlıyor. Tohum aşamasında kurucular %65'i ellerinde tutarken, seri A yatırımından sonra bu oran bir anda %45,5'a iniyor. Evet, kurucular her yeni yatırım turunda hisselerinin %15 ila 25'ine kendi istekleriyle gönüllü olarak bırakırlar. Neden mi? Çünkü çok daha büyük bir pastanın daha küçük bir dilimine sahip olmak, var olmayan bir pastanın tamamına sahip olmaktan her zaman çok daha değerlidir. Bölüm 5. Gerçek değer. İşin o vazgeçilmez insan boyutu. Bu rakam şahsen benim için bugünün en vurucu verilerinden biri. Şirkete kimin daha çok para koyduğu ya da fikri gece yarısı kimin bulduğu gibi o tüm karmaşık kesinti formüllerine rağmen. Veriler gösteriyor ki bugün iki kuruculu girişimlerin neredeyse yarısı hisseleri basitçe yarı yarıya yani tam 50'ye 50 eşit olarak bölüyor. Yeni nesil kurucular artık geçmişin skor tablolarını tutmak yerine o uzun vadeli paylaşılan bağlılığı, omuz omuza verilecek mücadeleyi ve birbirlerine duydukları güveni ödüllendirmeyi seçiyorlar. Nihayetinde hisse yapısı şirketinizin kelimenin tam anlamıyla can damarıdır. Sizi zor günlerde bir arada tutan o görünmez yapıştırıcıdır. Bugün tüm bu verileri, acımasız istatistikleri ve soğuk matematiği inceledikten sonra, kendi hisse dağılım tablonuza bakarken sizi çok kritik, akıldan çıkmayacak tek bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sizin ortaklığınızı başlatan o ilk el sıkışma, günün sonunda bu soğuk matematiğin ağırlığına dayanabilecek mi? Bu incelememize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki analizde görüşürüz.